Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Evet, görmüş olduğunuz gibi kabak zamanı geldi. Sonbahar geldi ve dekor amaçlı balkonlarımıza veya mutfak nerede e, keyif alıyorsak oralar için dükkanlarımıza böyle dekor amaçlı kabak daha önce yapmıştık. Şimdi yeniden tekrar çalışacağız. Eski kanalımda kaldı videolar. Şimdi arkadaşlar buradaki kabaklarımız bu ikisi aynı sayıda örüldü. Tek farkı bu yeşil rengim ipimiz çift kat olarak ördüm. Böyle tok durması için. Kalın iplerle örüldüğünde daha şık duruyor. Ben size tavsiyem daha kalın iplerle örün. Bu tek katlı. Bunu 35 ile başladım. 35 zincir ve 35 sıra örüyorsunuz. Bu da yine 35'e 35. İp farkından böyle boyları küçük oluyor arkadaşlar. Bu da 15 ile başladım. 15'e 15 sıra kotonla böyle küçük. Küçük yaparsanız 15 ile başlayın. 15 sıra örün. E, Bunu şu an şey olarak kullanıyorum. İğnelik olarak kullanıyorum. Daha önce kaplumbağa iğneliğim vardı. Onu yeğenim istemişti. Şu anda acilen buna koydum. İğnelik olarak kullanıyorum arkadaşlar. Evet. Bu arada ben bu seferki de kadife ile öreceğim. Bu şekilde tek fark kadife olacak. Ve şimdi şöyle kenara alalım. Sizler de hangi boy yapmak, boy çok daha büyük kabak yapmak isterseniz sayısını büyüteceksiniz arkadaşlar. Bu 35 ise 45, 55 gibi 50 veya artık size kalmış tek rakamlar. Şimdi bugün ben bu böyle turuncu bir kabak çalışacağım. Knit Me Hello kadifesiyle öreceğim. 100 gram 120 metre renk kodu. Önemli değil. Renk kodu zaten turuncu. Bu da renk kodu. Şurada yazıda 947'ymiş. Evet, bir kahverengi lazım. Bir de biraz yeşil lazım. Dediğim gibi isterseniz bunları normal başka şekillerde hazır yapraklarla da süsleyebilirsiniz. Şimdi önce size farklı yünle göstereceğim. Bu arada tavsiyem kabaklarımızı yün iplerle örmenizi tavsiye ediyorum. Yani böyle kaza gördüğümüz, yelek ördüğümüz iplerle, akrilik iplerle. Koton ördüğünüzde çok hoş durmuyor. Bunu özellikle çift kat örerseniz daha iyi olur. Dediğim gibi böyle tok bir görüntüsü olması için tek ördüğünüzde cansız ve delikli oluyor. Evet. Evet, çift kat öreceğim için tığ olarak 5 numara 3 milim kullanacağım. Tek kat örerseniz de böyle 2,5 milim 4 numara 2,5 uygun olacaktır. Elinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi önce bununla başlamayı göstereceğim. Yünle. Çünkü kadifeyle aynı yapmadım. Şimdi 35 tane zincir çekelim. Dediğim gibi daha büyük bir kabak istiyorsanız, kocaman bir kabak istiyorsanız 45-55 şeklinde başlayın arkadaşlar. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, 35 demiştim. 2 tane daha çekiyorum. Geri dönme payı 35, 36, 37 zincir çektim. Geri dönme payı bunlar. Tığın üstüne aldım. 2 tane atlıyorum. 3. zincirimin içine batıp ve hepsini bir kapatıyorum. HDC yapıyoruz. Yani tekli trabzan. Tığım üstüne aldım. Sıradaki zincirimin içine batıp üçünü bir kapatıyorum. Tığım üstüne aldım. Zincirimin sıradaki zincire batıyoruz. Üçünü bir kapattık.
Sıra sonuna kadar bu şekilde tekli trabzan yapalım. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Şimdi 2 zincir çekip dönüyoruz. Tığım üstüne aldım ve arkadaki tek kattan öreceğiz. BLO'dan. Şuradaki arka tek kata batıyorum. Yine tekli trabzan. Tığım üstüne aldım. Sıradaki ilmeğin içine batıyorum. Bir seferde çekiyorum. Tekrar arkadaki tek kat, bir seferde çek. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğiz. Evet, ikinci sıramı tamamladım. 35 tane trabzanımız var. Üçüncü sıradayız. 2 zincir dönüyoruz. Tığımın üstüne aldım ve yine ilk ilmeğe batıp tekli trabzan. Arkadan arkadaki tek kata BLO'ya batıp örüyoruz. Şimdi yün iple örecek olanlar bu şekilde devam edecek. Kadife ile örmek isteyenler de onu da sık iğne yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir görüntü oluyor. Bir dahakine yine arkadan yaptığınızda böyle çok şuradaki gibi bir görüntü olacak arkadaşlar. Şimdi bunu kaldırayım. Ben kadife ile başlamıştım. Bu sefer kadife ile yapacağım. Ve bunu 30'la başladım. Keşke 40'la yapsaydım. 40-45. Aslında ben büyük bir kavak yapmak istiyordum böyle. İşte tecrübe gerekiyor yapa yapa. Şimdi bu dediğim gibi benimki 30 ve 30 sıra ördüm. Siz bunu 30, 35, 45, 55 gibi daha da büyütebilirsiniz. Şöyle daha da büyüyecek. Evet, şu an 30 sıra ördüm arkadaşlar. Bunda tek farkı sık iğne örüyoruz. Neden sık iğne? Çünkü tekli trabzan yaptığımda delik delik oldu ve içindeki elyaflarda yıkandıkça çıkar. Zaten doldurduğumuzda da belli olur. Bunda normal yine arkadaki tek kata batıp sık iğne örüyoruz kadifede. Hani daha sonra düşünmek lazım. Şimdi iki ucu birleştirip kapatacağız. Şu tarafa karşıya aldım. Bu şekilde sık iğne ile kapatalım. Evet, sıra sonuna geldim ve kabağımızın kenarını kapatmış olduk. Şimdi arkadaşlar ben burada kadifeli örenler burada bir zincir çekip ipini koparsınlar. Çünkü biraz sonra buraları çekeceğiz, toparlayacağız. Yünle örenlerse, normal iple örenler ipi bayağı uzun bıraksınlar. Çünkü burayı toparlayacağız. Tekrar karşıyı toparlayacağız. Yani koparmadan yapılabilir. Şimdi ben mecbur kadifeli yaparsam ipim kopacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi örgümüzü kapatmıştık ve burayı döndürüyoruz. Temiz olan kısmı yapacağız. Burası içeride kalacak. Şimdi buradan
Şuradan yine başlayalım. Uzun iğneme ipimi taktım. Yün ipimi, sağlam ip tercih edelim. Ve buradan şöyle giriyorum. Ve evet, şöyle içeriden girdim. Ve şu şekil aralardan geçe geçe böyle toparlayacağız. Evet, başladığım yere geldim arkadaşlar ve şimdi bunu büzdürüyoruz. Şöyle çekelim. Evet, iyice büzdürdüm. İpi de koparmadan büzdürelim. Evet, şimdi şuradaki boşluğu da şöyle karşı ipleri ata ata kapatacağız. Hemen şöyle yine karşı evet, şuradaki boşluk kapanana kadar dikiyoruz. Karşılıklı gelecek şekilde. Şurada kalmış bir boşluk. En son şurada bir yapalım. Hiç boşluk kalmayana kadar karşılıklı çapraz yapa yapa kapattık. Buradan karşıya geçelim. Diğer tarafa geçiyoruz. Yukarıya aldım iğnemi. Şimdi içini elyafla güzel dolduralım. Doldurduktan sonra bu kısmı da bu şekil toparlayacağız. Evet, elyafımı güzel doldurdum. Ne çok ne de az arkadaşlar. Böyle çok taş gibi olmasın. Bomboş da olmasın. Orta kararda. Şimdi ipim buradaydı. Önce bunu buraya bir sabitleyeceğim. Çünkü çektiğimde aşağıda bir şeylik olmasın diye. Şuraya bir düğüm atayım. Evet, buraya bunu sabitledim. Şimdi bunun aynısını demin yaptığımız gibi buralardan geçiriyoruz. Daha sonra büzeceğiz. Şu kısmı baştan büzersek daha iyi olur. Sonra zor oluyor çünkü buraya ip çekmesi. Büze büze gelelim.
Evet, şöyle büzüyorum. Evet, geçirdiğimiz ipleri şimdi böyle iyice çekiyoruz, büzüyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra geldi buradaki şekilleri vermeye. Bu iple tekrar şu şekil tam ortaya, kabağımızın ortasına batıp diğer ortadan çıkıyoruz. Bunu 2 defa yapacağım. Sağlam olsun diye. Tekrar aynı. Bakın ne tatlı oldu. Tekrar şimdi birkaç şeyden daha. İki defa yapalım. Zamanla bırakır çünkü. Şöyle düzeltelim. Evet, bu şekilde dilimlerimizi yapalım arkadaşlar. Kabağımız bayağı şekil aldı. Kadifeyle de çok güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim size de. Evet, bütün dilimlerimi tamamladım arkadaşlar. İyice çektim. En son şuraya bir tutturacağım ipimi. Bırakmıyorum, sıkıca tutuyorum. Esnemesin diye. İçinden de 2 defa geçiriyorum. Düğüm atıyoruz buraya. Evet. Buraya sabitledik. Şimdi ipimizi kesebiliriz. Artık bitti. Şimdi sapı, yaprağını yapacağız. Evet, önce yaprağımızı yapalım arkadaşlar. İpimi sabitliyorum. Şimdi 9 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Şöyle bir bakalım. Büyüklük küçüklük yine size kalmış. Bir iki tane daha fazla yapabilirsiniz. Veya az yapabilirsiniz. Bir tane atlıyoruz. İkinci zincirin içine ve bütün zincirlere bir tane sık iğne yapalım. Şu ipi de şöyle arada yürüteceğim. İpimi saklıyorum. Evet, sırası sonuna kadar bütün zincirlerime tek battım. 2 zincir çekelim. Bu sefer aynı yere bir daha batıyorum. Şimdi zincirimin bu tarafına da bütün zincirlere tek batıyoruz. Diğer zincirlerimize de.
Evet, zincirimin bu tarafını da sık iğnelerle ördüm. 7 tane yaptım. En son 8.'ye şuraya batmadım. 2 zincir çekip dönüyoruz. Arkadaki yine tek kattan BLO'dan öreceğiz. Her birine bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi ortaya boşluğa geldi. Şu ortadaki zincir çektiğimiz yere geldim. Bunun içine 2 tane sık iğne, tekrar 2 zincir, yine aynı boşluğun içine 2 sık iğne. Şimdi yine sık iğneye geldik. Yine arka kattan, arkadaki tek kattan örelim. En son bir tane kalana kadar örüyoruz. Bir taneyi örmeden döneceğiz. Burada arttırdığımız için burada eksilteceğiz. Saymamıza gerek yok. Sadece bakın bir tane kaldı. Bunu örmeden 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Tekrar arkadaki tek kattan örgüme devam ediyorum. Ortadaki boşluğa kadar hepsine tek batıyoruz. Evet, yine zincir çektiğimiz boşluğa geldik. Bunun içine yine 2 tane sık iğne, 2 zincir, yine aynı boşluğun içine 2 sık iğne ve tekrar arkadaki tek kattan örmeye devam edelim. Sıra sonunda bir tane kalana kadar örüyoruz. Evet. Bir tane kaldı. Bunu örmeden yine 2 zincir dönüyorum. Yine arkadaki tek kattan örmeme devam ediyorum. Her bir ilmeğe bir tane sık iğne. 1 2 3 4. sıramdayım. Evet, yine ortadaki 2 zincir çektiğimiz yere geldim. Yine içine 2 sık iğne, 2 zincir, yine aynı boşluğa 2 sık iğne. Ve yine bir tane kalana kadar ilmeklerimizi arka lobdan örelim. Burada yaprağımızın boyutu arzuya kalmış. Daha büyük de yapabilirsiniz. Bu bize şöyle baktığımızda bu ölçü yeterli. Bir tane daha yaparsak çok büyük olacak. Kotonla yapacak olanlar da aynı şekilde. Bir baksınlar nereye geliyor. En son bir tane kalmıştı. Bu şekilde bir tane tek bıraktım. Yaprağımız oluştu. Evet, şimdi yine 2 zincir çekip dönüyorum. Yine arka kattan ortaya gelene kadar ben orada yaprağımı artık bitiriyorum. Kotonla ördüğünüzde belki daha küçük düşebilir. Kadifeli çok büyük oluyor biliyorsunuz. O yüzden bir iki sıra daha örebilirsiniz. Size kalmış. Evet, şimdi ben ortaya geldim. Artık burada zincir çekmiyorum. Ortaya batıyorum. Burada yaprağımı bitirmiş oldum. Şu şekilde.
Ben bunu silikonla yapıştıracağım. Şimdi buradan sonra şuradaki kabağımızdaki şu detayları yapalım. Şimdi bir 20 zincir çekeceğim ya da 25 zincir çekeceğim. Önce şöyle bir aralıklı yapacağız. Şimdi burada yaprak birkaç zincir çekip aralarda şöyle birkaç zincir çekip ipimizi koparmadan ilerleyelim. 1 2 3 4 5 zincir. Bu aradaki zincir olacak. İpi koparmamak için. Bundan sonra 25 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9. Evet, toplam şu 5'i saymadan burası 25 tane. Bir atlıyorum. Her birine bir tane sık iğne yapalım. Evet, sıra sonuna geldim ve bu şekilde kendisi kıvrılıyor zaten. Bir şey yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Yine 5 zincir ara için şöyle koparmamak için böyle yaptık. Onlar arada kalacak. Tekrar bu 25'ti. Şimdi 21 tane çekeceğim. Biraz daha kısa olsun diye. 1 2 3 4 5. Aynısını yapalım arkadaşlar. 21 zincir çekip bir geri döneceğiz. Hepsine böyle tek batalım. Evet, ikinciyi de bitirdim arkadaşlar. 20 tane sık iğne ördüm. Şimdi burada benimki bitti ama kotonla örüp de böyle çiçek yapmak isteyenler için bunun sayılarını vereceğim. Buna yapmayacağım. Çünkü turuncu ördüğüm için çiçeği de turuncu zaten ama o yüzden görünmeyecek. Gerektiğini görmedim. O yüzden koton örmek isteyenlere veya farklı kabak yapacak olanlar için sayısını vereyim. Sihirli halkanın içerisine 6 sık iğne yaptım. İkinci sıramda bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Toplam 3 arttırma yaptım. Sayım 9 oldu. Daha sonra 3 sıra düz ördüm. Şimdi 5'ini bitirdik. 6. sıramızda bu sefer yine bir tek, bir çift yapacağız. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift örmeye devam edelim. Daha sonra 2 sıra düz örelim. Şurada. Şimdi bu kotonla ördüğüm için daha kalın, yün ipiyle daha küçük düşüyor. Evet, bir tek, bir çift, daha sonra 2 sıra düz örmüşüm. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi çiçeğimizin şu tırtıklarını yapacağız. 2 zincir çekiyorum. Tığım üstüne aldım. Sıradaki ilmeğimin içine bir tane ikili trabzan. Hatta hemen aynı dibe başlayalım. Aralık oldu. Hemen aynı yere batıyorum. İçinden geçirip bekletiyorum. Tığım üstüne aldım. Sıradaki ilmeğimin içine batıp çıkıyorum. İçinden geçirdim. Hepsini bir kapattım. Tekrar 2 zincir. Aşağıya iniyorum. Sıradaki ilmeğime battım. Tekrar 2 zincir. Tığım üstüne aldım. Yine sıradakine batıp çıktım. İçinden geçirdim. Tığım üstüne aldım. Batıp çıktım. İçinden geçirdim. Hepsini bir kapattım. Evet. Tekrar 2 zincir. Aşağı iniyoruz. Evet, 2 zincir çekip aşağıya iniyoruz. Sıradaki ilmeğimize batıp kapattık. Tekrar 2 zincir, sıradakine batıyoruz.
Evet, yapacağımız bu. Sıra sonuna kadar bu şekilde hepsini yapalım. Evet, çiçeğimizi bu şekilde bitiriyoruz. Daha sonra buraya takacağız. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Çiçeğimizi alıp şuradan geçirelim. Buraya bağladık. Tutturduk. Burada ilmek kaydırarak aşağıya iniyorum. Şu ben göstermelik, yani kadife de yapmayacağım dediğim gibi. Göstermek için böyle koton yapanlar veya kadife de yapabilirsiniz. Ben bu renki turuncu olduğu için, kapattığı için yapmayacağım. Evet, aşağıya inip en son buraya tutturup ilmek kaydırdım. Bir zincir ve ipimizi kesiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu kenara alıp önce şuraya yapacağız. Sap kısmını daha önce böyle bütün yapmıştım. Böyle de yapabilirsiniz. Şimdi böyle yaprak yeşil. Şununla da sapını yapacağım. Hemen bunu da yapalım. Evet, sapımız için ipimizi sabitledik. 2 zincir çekiyorum. Bir atlayıp ikinci zincirin içine 6 sık iğne, 2 3 4 5 6 baştakine batıp ilmek kaydırdım. Bir zincir. Şimdi ikinci sıramızda hepsine çift batalım. 12 tane sık iğneye ulaşacak. Evet, ışıklarımız gitmişti. Şimdi nerede kaldık? 6 ile başladık arkadaşlar. Hepsine çift battım. 12. Üçüncü sıradayız. 3 tane tek. Bir arttır yapalım. Tekrar 3 tek. 1 2 3 bir arttır. 3 tek. 3 bir arttır. Evet, artırışımız bitti. Şimdi istediğimiz boyda şöyle düz öreceğiz. Ben bir düz öreyim bakayım bunda nasıl duracak. Burada 2 4 5 sıra düz örmüşüm. Bir de arkadan örerek geri dönmüşüm arkadaşlar. Bunda da normal devam edelim. Bir 5 sıra düz öreyim bakayım nereme geliyor. Daha fazla da örebiliriz. Sayımız 15 oldu. Evet, 4 sıra düz ördüm. Arkadaşlar çünkü kadife olduğu için 5 fazla uzun geldi. Koton örenler 5 sıra düz örecek. Şimdi bir tek, bir çift yapalım. Bir tek, bir çift sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Bir tek, bir çift. Evet, 8. sıranın sonunda 22 tane sık iğnemiz oldu. 9. sıramızı düz örüyoruz. Eğer kotonla örecekseniz 2 sıra daha düz örün arkadaşlar. İp kalınlığından sıralar değişiyor tabi. Şimdi ilmek kaydırıp bir zincir çekiyorum. Evet, bunu da bitirdik. Şimdi sıra yapıştırmaya geldi. İçine biraz elyaf dolduralım.
Evet, silikon tabancam ısınırken ben de yaprağımı 3 eşit parçaya e, evet 3 eşit parçaya yerimi belirledim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu uç kısımlara bunları böyle yapıştıralım. Daha sonra üstüne de kapağımızı içine elyaf doldurdum. Kapağımızı da tam böyle üzerine bu şekilde yapıştıracağız. Görüntü bu şekil olacak. Evet. Tabancam ısındı. Hemen yapıştıralım. Bu çiçeği de sökmedim. Böyle hoşuma gitti. Ben şunu iyice bir yapıştırayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sap kısmında yapıştırdım bu şekilde. İyice yapıştırdım. Hiçbir şey kalmadı. Boşluk. İsterseniz dikebilirsiniz. Daha öncekileri dikmiştim. Biraz yorucu oluyor dikmek. Bunlar dikili. Dediğim gibi biraz zahmetliydi. İsterseniz de yapıştırabilirsiniz. Dekorasyon amaçlı olduğu için yapıştırmak gayet mantıklı. Evet, gördüğünüz gibi boy boy kabaklarımız oldu. Sadece baştaki zincir sayısını çekerek işte 15, 25, 35, 45 şeklinde çekerek büyütebilirsiniz arkadaşlar. Daha büyük yapmak için 55 zincir ve her zincirde 55 sıra düz örün. 35'ti bu kabak. 30 dedim ama 35 diyelim. 30 sıra, 35 sıra şeklinde kabaklarımızı ayarlayabiliriz. Kadife de gördüğünüz gibi çok güzel, şık oldu. Balkonuma koyacağım ben de. Sonbahar konsepti olarak. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.